Herkese merhaba. Kısa bir kahve molasının arkasından tekrar hoş geldiniz. İkinci Podcast Summit'e. Bu oturumda özellikle podcast yapan ve yapmayı düşünenlerin ilgisini özel olarak çekeceğini düşündüğümüz bir oturum var. Zirvenin de sponsorlarından olan podcast yapımcılarına hosting, dağıtım ve reklam amaçları sunan Megaphone'dan Joseph Sasso konuğumuz olacak. Bize hem bir platform olarak Megaphone'un nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatacak, hem de podcast ekosisteminin nasıl işlediğine değinecek. Hazal Sipahi de sizler için sunumu çevirecek. Welcome, Hazal and Joseph. The stage is yours. Good morning, and thank you for the introduction, Akin. Welcome. And also, I'd like to say good afternoon, sorry, to everybody, and thank you to Nida and the MediaPod team for putting this activity on, and we're very proud to be part of it. And I'd also like to thank Hazal now, who's going to translate for me. So I would like to just get straight into it because we really only have half an hour, and the kinds of topics that I would like to talk about today are general ecosystem topics about how you will make or should try and make an income from platforms such as Megaphone and as a podcaster. How then you could try and grow listeners and the kinds of metrics involved there, as well as what is the right kind of ad to play in a podcast. Herkese merhabalar. Teşekkürler beni konuk ettiğiniz için bu Podcast Summit'te 2'de. MediaPod'a teşekkür ediyorum. Bugün burada size anlatacağım konulardan genel bir ekosistem olarak podcast'inizden Megaphone gibi platformlar üzerinden nasıl gelir elde edebileceğiniz, dinleyiciyi nasıl çekebileceğiniz ve reklamı doğru bir şekilde nasıl yerleştirebileceğiniz. So, getting right into it, if we may. So, just a little bit of history on Megaphone. And podcasting these days is a big word, and everyone thinks of it as a new industry, but in fact it's not so new. It's coming from the original blog and written format, it became an audio format, and way back in 2005, the current CEO, Brendan Monaghan of Megaphone, was working at Slate. Podcast bugünlerde çok büyük bir kelime. Podcast yapmak da öyle. Yeni sanılıyor olabilir. Yeni daha fazla konuşuyoruz ama aslında bayağı eski bir şey podcast. 2015'te şu anda Megaphone'un CEO'su olan Brendan Monaghan o zamanlar Slate dergisinde çalışıyordu podcast'le ilk tanıştığında ve bu piyasaya girdiğinde. And at Slate, he was responsible for a podcast called Political Gabfest. And he was extremely surprised at the passion that the audience had for the content in the podcast. Slate dergisinde çalışırken Brandon Political Gabfest isimli bir podcast yapıyordu. Ve izleyicinin gösteriyi takip etme tutkusu karşısında çok şaşkınlık yaşadığı bir dönem oldu. And from this, he developed the idea of that podcasting could be a very good medium for engaging audiences in the future, and this rooted the idea of Megaphone. Bu noktada podcast'in insanların arasındaki etkileşimi arttırmak için iyi bir yol olduğunu fark etti ve Megaphone'un temellerini de aslında burada atmaya başladı. As a result, by 2015, he had a company called Panoply, and Panoply at that stage had something like 150 shows, and it became apparent to the team at Panoply that it was almost impossible with the software available to manage all these shows. 2005'ten sonrasında Panoply adında bir içerik şirketleri vardı ve bu içerik şirketinin portföyü 150 kadar podcast'e ulaştı.
Ve bu kadar çok şovu yönetmek, reklamlarını yönetmek ve yani bu şovların yönetimini yapmak için artık bir yazılıma ihtiyaç duyulmaya başladı. Çünkü çok karmaşık bir hale geldi. So they went about developing some of their own software and acquiring some other software businesses, and finally developed a technology solution that helped them to manage all this. Dolayısıyla kendi yazılımlarını geliştirmeye karar verdiler. Kimi yazılım hizmetleri aldılar ve bugün kullandığımız teknolojiyi geliştirdiler. As a result, other platforms or other content producers saw the software and actually asked Megaphone to sell it to them. And so some of the first ones to be involved were Gimlet. And after only a short time, they achieved 1 billion downloads across the platform. And very shortly after, developed the software even further. And today, we achieve 7 billion downloads annually across the platform. Bu yazılımı geliştirdikten sonra diğer rakip içerik üreticiler de yazılımın çok faydalı olduğunu fark etti ve yazılımı satın almak istediler. Bunlardan arasında ilk başlarda işte Gimlet'i örnek verebiliriz. Daha sonrasında Megaphone'un bu yazılımı çok kısa bir süre içerisinde 1 veya 2 yıl içerisinde indirme sayısı yıllık 1 milyara ulaştı. Ve bu yazılım geliştirilmeye devam ediyor. Bu geçtiğimiz yılda da platformda 7 milyardan fazla indirme olmuş olacak. Some of our notable partners shown on the screen here, and you will see, for example, Spotify was actually a customer of Megaphone, together with National Geographic, Disney, etc. And of course, we probably have heard recently that Spotify has acquired Megaphone. Bugün Megaphone'un bir sürü büyük ortağı var. Spotify mesela örneğin Megaphone'un müşterisi, National Geographic, Disney Megaphone'un müşterileri arasında ve belki de duymuşsunuzdur son dönemde Spotify Megaphone'u satın aldı. So let's get on to some of the ecosystem. Gelelim bu meselelerin ekosistemine. So we have with Megaphone, our intention behind the software is really to give the power back to you as the producer. By doing this, we are attempting to allow you to control your asset. Yazılımla yapmak istediğimiz şey aslında içerik üreticisine, üreticiye varlığını kontrol etmekle alakalı güç vermek. Varlık da burada içeriğimiz, podcastimiz. By this, we mean that we are attempting to give you the possibility to increase your revenue share and to increase the potential ways that you can create this revenue. Gelirini arttırmanla alakalı ve gelir yaratmakla alakalı sana kontrol ve alan sağlamaya dayalı bir hizmet veriyor Megaphone. You can see here in our Megaphone ecosystem that there are multiple ways for income to be produced from your podcast. Megaphone'da podcastinden gelir elde edebilmekle alakalı çeşitli yollar var. The first and foremost, and probably the one which suits those of the smallest size, would be direct sponsorship from an advertiser. Bunlardan ilki ve küçük oluşumlar için de uygun olanı direkt sponsorluklar, reklam verenlerden direkt sponsorluklar almak. Then once you get a large enough number, you can convert this to direct subscriptions and therefore direct income form. İlerleyen süreçte de bunu direkt abonelik modeline çevirerek büyüdüğünüzde, daha büyük kitlelere ulaştığınızda bu yolla da gelir elde edebilirsiniz.
Megaphone also has a series of partners around the world which can help you as third-party sellers of your podcast and the inventory in there. Megaphone'un dünya çapında çok fazla partneri olduğu için üçüncü tarafların size reklam geliri olarak katılmasına, daha doğrusu üçüncü tarafların reklam geliri elde etmek için kullanılmanızla alakalı bir ağ da sağlıyor. However, with these two forms of advertising, we need to take care that in the most case with journalists, for example, you cannot be seen to be endorsing a product. Hence, a third-party produced advertisement is really the only way to go. Burada şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor ki gazeteci kişilerin haber içeriğinin yanında ürün tanıtılması çok yaygın olarak gördüğümüz ya da çok kabul edilen bir şey değil. Bu nedenle daha üçüncü taraflar tarafından üretilmiş daha geleneksel türden reklamları koymak gerekecek gazetecilerin podcastleri için. Additionally to these, Megaphone has developed in various geographic locations in the world, particularly in the US, which is well developed, but also now in Europe and starting in the Middle East, is what we call Megaphone target marketing, which is a system whereby we try and sell unused inventory that you have on your podcast. Megaphone dünya çapına yayılan bir sistem kurdu. Özellikle ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça gelişmiş bir sistem. Avrupa'da da ve Orta Doğu'da da gelişmeye başladı. Burada kendi kendinize dolduramadığınız reklam alanını doldurmaya çalıştığı bir sistemi uyguluyor Megaphone. And the last form of income, which is probably also representing the lowest format, is what's called programmatic, whereby your inventory is allowed to be shared on the open market. And this result, as I mentioned, results in probably the least dollar income. Aslında bir de şöyle bir yol var. Bu da en az gelir getiren bir yol. O da programatik olarak açık piyasa sistemine bağlanılacak teknolojiyi kullanarak reklam vermek. Ama dediğim gibi burada envanterinizle alakalı en az geliri elde edebileceğiniz durum bu. So everybody's goal here, yours, Megaphone's, and the third-party sales group, is to fill to the maximum possible your inventory, and the system provided hopefully gives you the largest share of revenue. Buradaki durumda reklam alanınız yani envanteriniz için maksimum doluluk sağlamak adına Megaphone, üretici ve üçüncü partiler beraber çalışıyor oluyor. Bu amaç doğrultusunda kurulmuş bir şey bu. When we talk about inventory, what we mean? So we have this open environment for monetization. Pazarlama için açık bir alanımız var. Burada da hani envanter derken neden bahsediyoruz ondan bahsedeceğim şimdi. So Megaphone, many hosting platforms will charge you possibly by number of shows, size, and memory requirements of the show and data transfers. Megaphone, in its instance, looks at it from the point of view of downloads. So your cost base is, with Megaphone at least, purely around download numbers. Host platformları sizden çeşitli şekillerde ücret alıyor. Bunlardan bir tanesi işte host ettiği ve dağıttığı için olabilir. Kimisi podcast sayısına göre ücretlendirme yapıyor. Kimisi de boyuta ve veri aktarımına göre bir ücretlendirme yapıyor. Megaphone sistemi de indirme yoluyla ücretlendirmeyi kullanıyor. Yani podcast'iniz için kazancınız sahip olduğunuz indirme sayısı üzerinden ölçülüyor. Your audio file is
when it's downloaded by a listener, given a count of 1, can contain multiple points of insertion for ads. These are called impressions. Sizin yüklediğiniz bir ses dosyası çeşitli reklam eklenecek yerlere sahip oluyor. Reklam yerleştirmek için oradaki ayrılan boşluklara impresyonlar, yani impressions, gösterimler deniyor. So you can see that there is a multiplication factor here, a scaling factor, that your income side is based on impressions and number of downloads. So these two together are what is called your inventory. Burada sahip olduğunuz reklam kapasitesi olarak adlandırdığımız envanter, sizin ne kadar boşluğa sahip olduğunuz, reklam yerleştirmek için o gösterim yerine sahip olduğunuz ve podcastinizin indirilme sayısıyla doğru orantılı olarak gidiyor. Doğrudan ilişkili. And this inventory supplied to advertisers, the advertisers have a demand, and hopefully the demand will equal your supply. Reklam verenler bununla alakalı sizin envanterinizi görmek istiyor. Böyle bir talepleri var. Umarım bu konudaki arz da sizin sunabileceğiniz bununla eşitlenebiliyor olur. And as I mentioned in the slide before, the goal of everybody is to fill as much of this supply as possible, or this inventory. And probably in anticipation of some questions, this is why Spotify purchased Megaphone. Buradaki amaç envanterdeki olabildiğince fazla doldurulacak alanı doldurmaya çalışmak ve zaten aslında düşündüğümüzde Spotify'ın da Megaphone'u satın almasının nedeni bu. So part of this equation we see is that it's the number of downloads you have. The other part we saw was the number of impressions you had, and the two combined gave you your inventory. İndirme sayınızla impression, gösterim koyma sayınız aslında sizin envanterinizi oluşturuyor oluyor. So how do you increase the number of downloads that you have? And the first point I want to make here is that right until this moment, there is no magic. Nasıl dinlenme sayınızı artırabilirsiniz? Şu ana kadar söyleyebilirim ki bu konuda herhangi bir sihir yok. Yüksek dinleyici sayısını elde etmek karşımıza çıkan ilk zorluklardan. But what we have done here today is try to summarize the points that we at Megaphone have seen that actually have led to gradual but sure increases in listener numbers. Bugün burada sunacaklarım ve söyleyeceklerimden bazı şeyler, yani bu konuda bir sihir yok ama Megaphone'u kendi gözlemlerinden yola çıkarak geldiği bazı maddeler. So the first and probably the most important and relates to what I read about in the very first page of this presentation is to be consistent. Your audience is expecting you to provide them their latest episode on time each week. Dinleyici arttırmak için en önemli yollardan birincisi podcastinizin yayınında tutarlı olmak. Çünkü dinleyici kitlenin sizden her hafta aynı saatte podcastinizi yayınlamanızı bekliyor olacak. Tutarlılık en önemlisi. So whether you publish your episode daily, weekly, monthly, but be consistent with your method and to your cause, to why you are doing this podcast in the first place.
Bir zamana karar verdiğinizde bu 2 haftada bir olabilir, haftada bir olabilir, ayda bir olabilir ama tutarlı olun yeter ki. İçeriğinizde, yöntemlerinizde, metodlarınızda ve neden bu podcast'ı yapıyor olduğunuzla alakalı tutarlı olmak önemli. Learn as much as you can about your listeners. Megaphone has some analytics available within it. Use it as much as possible. Use third-party analytics as much as possible. Bunlar bir ikinci faktör de dinleyicilerinizi olabildiğince anlayabilmek ve yakından tanımak. Megaphone bununla alakalı çeşitli analizleri, çeşitli üçüncü parti analizlerini kullanıyor. Social media marketing is very important these days. And with Megaphone, for example, there are ways to share snippets or episodes via social media to gain more and more listeners. Diğer bir yöntem de sosyal medyayı iyi kullanmak. Megaphone aracılığıyla sosyal medyaya bölümlerinizden kimi kısımlar yollayarak paylaşabilir ve daha fazla dinleyiciyi sosyal medya üzerinden podcast'inize çekebilirsiniz. And sometimes when you are part of a group, say a network like MediaPod, it can be helpful to use drop feeds where you're allowed to. In a drop feed, sometimes other podcasters will allow you to insert your feed for an episode and vice versa. Okay. Bir diğer yapabilecek şeylerden biri, eğer böyle bir ağınız varsa, mesela Mediapod'un olduğu gibi, işte bir partner, ortak bir podcast ile karşılıklı birbirinizin akışına girebileceğiniz bir ortam yaratmaktır. Bunu Megaphone'la yapmak mümkündür. And of course, you can cross-promote with each other by placing a free promotion, or it could even be a paid promotion or an ad in someone else's podcast. But to the extension of this, it is also valuable to interview each other on each other's podcasts. Bir sonraki şey de çapraz tanıtım. Çapraz tanıtımda bunu ücretsiz bir şekilde de yapabilirsiniz ya da başka insanların podcastlerine reklam vererek bunun karşılığında bir ödeme yaparak da yapabilirsiniz. Bir başka alternatif de aslında bir başka podcastlere konuk olmak, onları konuk almak da olabilir. In the coming quarter, Megaphone will be releasing various products, such as promoting your podcast through Headliner, etc., all in an attempt to grow listeners. Megaphone önümüzdeki yıl piyasaya sunacağı bazı ürünler ve hizmetler geliştiriyor şu anda. Bunlardan bir tanesi de Headliner aracılığıyla dinleyici sayısını arttırmayı, kolaylaştırmaya yönelik bir bildirim yollama girişimi olacak. So let's say you're fortunate and you get advertising to be put on your podcast. What is a good ad for podcasting? The very first and most important point is remember that podcasts are not radio. Olur da şansınız yaver gitti ve işte reklamdan gelir elde etmeye başladınız. Podcast'iniz için reklam oluşturmayı başardınız. Burada çok önemli ve unutmamamız gereken bir kural var. O da podcast'in radyo olmadığı. Remember, again, referring back to the first slide, the podcast audience is passionate. They have sought you out. They have decided to give you their attention. They are not leaning back and doing something else usually. Podcast slaytın başında da, sunumun başında da söylediğim gibi, podcast ortamı aslında dinleyicinin size dikkatini verdiği bir ortam. O yüzden yani çoğu zaman zaten dikkati sizde olmuş oluyor. At Megaphone, we have a creative studio that produces ads, and we have fortunately made up a way of maintaining the quality of ads for podcasts, and we stick to the actual podcast name to give us our guide. And I'd like to play now an ad for you.
Megaphone'un kendi stüdyosunda reklam kaydedebilmek ve bununla alakalı da bir kalite tutturabilmekle alakalı çalışmalarımız oluyor. Bununla alakalı size bir örnek dinleteceğim şimdi. I've chosen an ad about tea because I know tea is a very big part of Turkish culture. Bir çayla alakalı bir reklam seçtim çünkü çayın Türkiye kültürünün önemli bir öğesi olduğunu biliyorum. Support for this episode comes from Yogi Tea, presenting your 60 seconds to Zen. Need a moment to distress? Brew a cup of Yogi Honey Lavender Stress Relief Tea, allowing you to steep while you give yourself this moment to recenter. Begin by closing your eyes. Become conscious of your breath as you inhale and exhale, slowly and deeply. Let your muscles relax and release any tension you are holding. Visualize a place where you feel at peace. Is it the beach? Or in the mountains? Transport yourself there. Observe your thoughts, but do not hold on to them. Let them drift away. Inhale, exhale, and breathe in the soothing aroma of lavender and chamomile from your cup of Yogi Tea. That was your Yogi Tea 60 Seconds to Zen. Make your own yogi with Yogi Tea. Delicious wellness teas need to do more than just taste good. So I think we might be up on time. I think we have some time for questions now. Soruları alabiliriz. Şimdi birazcık sorular için vakit kaldı sanıyorum. Aha. Soru var mı diye kontrol ediyorum hemen. Şimdilik bir soru gelmemiş. Ben bir soru soracağım. Konuyla belki alakalı olabilir. Dinleyen, özellikle podcast yapanların çok şikayet ettiği bir konu. İstatistik alımı ile ilgili farklı podcast servisi öneren firmalarda çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunlar sebebiyle güvenilir ve anlamlı istatistikler elde edilemeyebiliyor. Bununla ilgili Megaphone nasıl ek bir özellik sağlıyor diye soracağım. Too many podcasters complain about they cannot receive reliable and meaningful statistics about their shows. And I would like to ask actually, what kind of additional statistics and analyses Megaphone offers to podcasters compared with the other platforms? Sure. So thank you for the question. The world has a standard called the IAB and certification method. A Megaphone adheres to that. Many platforms which are free or very cheap are not able to adhere to that. So be aware of the numbers they report as downloads. But it is still quite a new industry and everyone is still learning about how to get data from RSS feeds. İAB sertifikası diye bir şey var. Bu konuda hani istatistikleri doğru vermekle alakalı. Kimi bedava platformlar ya da böyle düşük ücretli platformlar yanıltıcı rakamlar veriyor olabilir. Henüz bu konuda yeni bir endüstriden bahsediyoruz. O nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Ve RSS ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Yes. So Megaphone itself on the platform allows you to have access to your data. You don't have to ask us or ask us for a report. The kinds of information are about the delivery, the number of delivery, the impressions delivered, the kinds of devices people were using to listen to your podcast, the time of day of the week that they were downloading, and which cities around the world that they were in before the download. Ne kadar gösterim olduğuna dair bir data sunuyor, numara sunuyor. Hangi aygıtlardan, hangi cihazlardan dinlendiğine ve indirildiğine göre dair bir numara sunuyor. Ne kadar indirildiğine dair bir rakam sunuyor. Günün hangi saatinde, haftanın hangi saatinde, hangi gününde daha çok indirildiğine, ne kadar indirildiğine dair bir veri sunuyor. Ve hangi şehirden indirildiğine, dinlendiğine dair bir veri sunuyor Megaphone. Diğerlerinden farklı olarak, daha detaylı olarak.
Okay, we already out of our time, I guess. Our time is over now. And I would like to thank you, Joseph, for the great presentation. And thank you, Hazal, for the translation. Thank you so much. Thank you. Thank you, Akin and Hazal. Thank you very much, and have a great day, everybody. Thank you.